Black Mirror, Kara Ayna dizisinin 4. sezonu yayınlandı ama bu diziden haberdar olmayanlar oho 4 sezon yayınlanmış ben de çok şey kaçırmışım diye üzülmesinler. Çünkü bu bir antoloji, bir hikayeler seçkisi, yani sadece adı dizi. Her bölümünde farklı hikayeler, farklı oyuncular tarafından canlandırılıyor. Dolayısıyla siz diziye nereden başlarsanız başlayın hiçbir şey kaçırmış olmuyorsunuz. Bu hikayeleri birleştiren tek şey ise teknolojinin karanlık yüzü gibi tarif edilse de bence tam olarak öyle değil. Teknolojinin kara bir yüzü olamaz çünkü teknolojinin yüzü olamaz. Onu icat edenlerin yüzü olabilir ve o yüz kararabilir. O yüzden ben bu dizideki hikayelerin konularının insanlarla, insanların birbirleriyle ve teknolojiyle olan ilişkileri olduğunu düşünüyorum. İşte 4. sezonun 4. bölümü tam da böyle insan ilişkileriyle alakalı. Bakın 1. değil, 2. değil, 3. değil, 4. sezon diyorum. 1 değil, 2 değil, 3 değil, 4. bölüm diyorum. Ve daha fazla ilerlemeden önce her zamanki uyarılarımız gelsin. Bu videodan önce bahsettiğim Black Mirror bölümünü izlemek isteyebilirsiniz. Ayrıca kullanılan dil ve içerik sadece yetişkinlere uygundur, sonra uyarmadı demeyin. Şimdi zaten kısa bir film gibi olan bu bölümü ben biraz daha kısaltıp özetlemeye çalışayım. Bu bir aşk hikayesi. Daha doğrusu gerçek aşkı arayan iki kişinin hikayesi. Frank ve Amy. Ferhat'la Şirin gibi. Söz konusu aramak olunca biz bugünlerde ne yapıyoruz? Tabii ki teknolojiden faydalanıyoruz, değil mi? 2 tıkta bize en yakın kafeyi ya da benzin istasyonunu ya da aşık olacağımız kişiyi buluyoruz. Tamam, belki sonuncusunu bulmak o kadar da kolay değil ama sırf bu iş için yapılmış web siteleri ya da mobil uygulamalar olduğunun da farkındayız herhalde. İşte Black Mirror'daki hikayede de buna benzer bir uygulama var. Adı Coach. Coach, Yes, Frank? where do I go? Proceed to the hub. Got ya. İnsanlar nereye gideceklerini, kiminle buluşacaklarını bu sanal asistana soruyorlar. O da sihirli bir aynadan gösteriyor. How will I know who he is? Kara aynadan. Bir anlamda kendi kaderlerini ona emanet etmiş gibiler. En ince ayrıntısına kadar. Do you know how we order? I think we use these. Oh, menu choice already established. Sadece yemekler olsa yine iyi. İlişkilerinin süresi bile önceden belirlenmiş durumda. 12 hours. Yeah, 12 hours. Oldukça matematiksel ilerleyen bir hikaye bu. 2 dairenin kesişim kümesini bulmaya çalışan logosuyla bu çöpçatan merkezinden birlikte 12 saat yaşayacakları eve gidiyorlar. İlginçtir, bu aşamadan sonra o dijital yaşam koçu bir anlamda devreden çekiliyor. Artık karakterlerimiz neleri yapacaklarına kendileri karar veriyorlar. If that's your decision, It's up to us. it's up to you. Yani böyle bir sistemin içinde bile küçük de olsa kendi özgür iradeleri var. Kendilerine verilmiş, önceden belirlenmiş olan bu sürede o küçük evin içinde, yani küçük dünyalarında nasıl davranmak istiyorlarsa öyle davranabilirler. Peki bizim karakterlerimiz ne yapıyor? Hemen yatak odasına geçip sohbet etmeye başlıyorlar. Must have been mental before the system. Teknolojinin daha geride olduğu dönemlerden dem vuruyorlar. People had to do the whole relationship thing themselves. Work out who they want to be with. Bizim oralarda tam olarak böyle değildi gerçi. Çöp çatan teyzeler sağ olsun. Sizin ikinizi çok güzel bir çift olarak görüyorum. Çok yakışırsınız kızım. Baksana Dalyan gibi çocuk değil. Kimse seçim yapma konusunda kendini yalnız hissetmedi. Ama tabii modern dünyanın modern dertleri var. Mesela seçecek çok şey olunca seçim felcine uğruyoruz. Option paralysis. So many choices you end up not knowing which one you want. Neyse, bizim hikayemizdeki bu iki insanın kısa süreli küçük ilişkileri bile sisteme büyük veri sağlıyor. Tıpkı bizim Twitter, Facebook, YouTube gibi sistemlere sürekli olarak veri sağladığımız gibi. Bizim için anlamı olmayan son derece küçük şeyler bile bu sistemler tarafından anlamlı şeylere dönüştürülebilir. Hikayemizdeki sistemse her bir katılımcı ilişkiler yaşadıkça onlardan veri topluyor ve bu verileri kullanarak da onlar için en uygun olabilecek seçenekleri bulmaya çalışıyor. O kadar iyi tasarlanmış ki bu sistem, bütün bu buluşmaların sonunda %99.8 isabetle size uygun bir eşleşme yapabiliyor. Ama o noktaya varana kadar katılımcıların çeşitli uzunluklarda pek çok ilişki yaşamaları gerekiyor. Nitekim ilk buluşmanın ardından artık farklı kişilerle birlikte olmaya başlayan çiftimiz, sistem onları her ne kadar eşleştirmese de bir partide kısa süreliğine tekrar buluşuyorlar. İkinci kez.
Aralarındaki o garip çekimi orada bile hissediyorsunuz. Yani bir çöp çatan teyze olsanız hadi çocuğum siz tam birbirinize göre yaratılmışsınız filan diyeceksiniz o seviyede. Ama onların yapabilecekleri pek fazla bir şey yok. Çünkü içinde yaşadıkları sisteme inanmaları gerekiyor. Do you have faith in the system? Because it does deliver. It did for us. You have so many experiences, and then one day it pairs you up with your ultimate match, the best in show, as it were. İşte bu noktadan sonra bütün bu çiftlerin nasıl bir dünyada yaşıyor olabileceklerini merak etmeye başlıyorsunuz. Bu bir çeşit kült mü ya da paralel bir evren mi? Bir rüya mı? Ya da bazıları için bir kabus. 36 hours. Yaşadıkları bu alanın etrafında çok yüksek bir duvar var. Bir sınır. Sistemin dışına çıkmak, bu hayattan kurtulmak imkansız gibi görünüyor. O dünyada yaşamak zorundasın. Bütün bu testlerden geçmek zorundasın. Başına gelen kötü şeylerden bile dersler çıkartmalısın. Çünkü her şeyin bir nedeni vardır. Well, I learned what it's like to cohabit with someone I despise. Is that useful for the system? Everything happens for a reason. Hemen ardından bizim çift tekrar bir araya geliyor. 3. kez. Bu arada biri uzun süreli tek bir ilişki yaşamış, diğeri ise kısa süreli pek çok ilişki. İkisi de yaşadıkları onca deneyimden sonra bu yeni birlikteliklerinde geri sayım aracına bakmamaya karar veriyorlar. Yani ne kadar süreceğini bilmeden yaşamaya başlıyorlar. Belki 1 saat sürecek ya da 2 gün ya da 3 hafta. Belki 4 yıl. Bu 1-2-3-4 meselesine biraz fazla takmış gibi gözüküyor olabilirim ama unutmayın her şeyin bir sebebi vardır. Çiftimiz birbirinden gerçekten çok hoşlanıyor. Artık bunu açıkça görebiliyoruz ve her şey yolunda gibi gözüküyor ama her zaman bir ama vardır ya, işte merak duygusuna yenilen çiftimizin biri Frank artık ne kadar vakitlerinin kaldığını kontrol etmek istiyor ve işte o anda olanlar oluyor. Cinderella'nın balosunda saat 12'yi vurmuş gibi büyü bozuluyor. Sistem sürelerinin önce 5 yıl olduğunu söylese de bunu kısaltmaya başlıyor. One-sided observation has destabilized the expiry date. Why? Everything happens for a reason. All right, well, undo it then. Make it go back. I cannot do that. Recalibrating. Why? Everything happens for a reason. Come on. Recalibrating. Come on. Stop it. Just... Çünkü taraflardan biri ihanet etmiştir bu ilişkiye, aralarındaki güven duygusuna ve birleşeceklerini düşündüğümüz bu iki daire büsbütün birbirlerinden ayrılıyor. Ve sonra yine sonu gelmez buluşmalar, farklı eşleşmeler, aradıkları mutluluğu bir türlü bulamayan çiftler. Nihayet bir gün sistem ideal eşleşmeyi bulduğunu söylüyor ve onunla tanışmadan önce eski ilişkilerinden bir tanesiyle vedalaşabileceğini de belirtiyor. Bak. Bu durumda ne olacağını tahmin edebiliriz değil mi? Bizim çift 4. kez bir araya geliyor. Hemen ne kadar süreleri kaldığına bakıyorlar. 1.24. Yo, 1.23. Yani sonuçta 1, 2, 3, 4 her yerde bu rakamları görüyoruz. Bu bir tesadüf mü? Yoksa her şeyin bir plana göre yürüdüğünü mü hissettirmeye çalışıyorlar? Bir sisteme göre yürüdüğünü. İşte tam o anda bir karar veriyorlar. I don't want whoever the system reckons the one is, okay? Tamam mı çöp çatan teyzeler? I want you. I want you. Kendi kararlarını verdiler. Oh be! Nihayet özgür iradelerinin farkına vardılar ve bir seçim yaptılar. Kendi seçimlerini, hayatın dizginlerini ellerine aldılar. Ever since we've met, this world has been toying with us. It's trying to keep us apart. It's a test, I swear it is, and the two of us rebelling together is something to do with passing it. Peki bir çözümü var mı bu testin? We gotta fuck it all off. Exactly, we've just got to fuck the whole thing off and go. Ağzınıza biber gazı sıkarım ha. Baş kaldırmak yok öyle. Desek de onlar baş kaldırmaya karar veriyorlar ve kaçmaya başlıyorlar. Duvardan atlamaya çalışıyorlar. Bu ne demek? Sistemin onlara çizdiği sınırları kabul etmemek demek. Otoriteye boyun eğmemek. İşte ilk kez kendi kararlarında direttiler ve bir anda etraflarındaki dünya duruverdi.
Ve bakın ayrı gibi gözüken o daireler nasıl da birleşmeye başladılar gözümüzün önünde. Artık duvardan atlayıp kaçmalarına hiçbir şey engel olamaz diye düşünmeye başlarken o da ne? Yoksa her şey bir rüya mıymış? Tabii ki hayır. Her şey bir rüyaymış formülü çok eskilerde kaldı. Black Mirror gibi yenilerinde biz şöyle demeyi tercih ediyoruz. Her şey bir simülasyonmuş. Dakikalardır izlemekte olduğumuz şey aslında 998. simülasyonmuş. Hepsi de bu ikili arasında geçen toplam 1000 simülasyondan 998 tanesinde bu sisteme baş kaldıracak kadar birbirini sevmiş bu çift. Ferhad'ın Şirin için dağları delmesine benzer şekilde bu sistemi delmişler. Ya da en azından denemişler. Yani anlayacağınız bizim başından beri çözmeye çalıştığımız bu dünya aslında mobil uygulamadan başka bir şey değilmiş. Facebook gibi bir şey. Ve teorisi de şu. Eğer bu sistemlere sadece fotoğraflarımızı değil de tüm bildiklerimizi, düşüncelerimizi, olaylara verdiğimiz tepkilerimizi, yani bizi biz yapan her şeyi yüklersek ne olur? Orada bir çeşit sanal profil oluşturursak, bir avatar. Sadece biz değil, herkes bunu yaparsa ve sanal bir dünyada bu avatarlar bir araya gelirse, üstelik bir kez değil binlerce kez, olası bütün senaryoları aralarında hızlıca yaşarlarsa ve en sonunda da gerçekten birbirini sevecek olan iki kişi bir araya gelirse, nasıl olur? Görünüşe göre gayet de iyi olur. Hatta o kadar iyi olur ki Black Mirror gibi kapkaranlık bir dizide neredeyse hiç rastlayamadığımız mutlu sonlu bölümlerden biri haline gelecek kadar iyi olur. Tabii buna mutlu bir son diyebilirsek. Asıl soru bu. Ve cevabı da yine dizinin bu bölümünün kendi içinde saklı. Çünkü bu dizi çok ilginç bir şekilde kendi içinde kendisinin sonuna dair spoilerlar verebiliyor. Tekrar hatırlatayım, biz 4. sezonun 4. bölümünden bahsediyoruz. Bu bölümde Şirin, yani Amy, taşı suda sektirdiği zaman hep 4 kez sekiyor ve 4.'sünde suda kayboluyor. Have you ever had more than 4 or less than 4? Zaten sisteme isyan etmeye en çok yaklaştığı anda da cebindeki sanal asistanını alıp Coach, Yes, Amy. count to 4. 4 kez sektirip yok ediyor. 1, 2, 3, 4. Bölüm boyunca çiftimiz ikisi sistem tarafından olmak üzere toplam 4 kez karşı karşıya geliyor bir araya. Yani biz onları normal bir dünyada yaşıyor zannederken aslında o dünyanın pek de normal olmadığını, gerçekten de bir sistem ve bir plan üzerine işlemekte olduğunun ipuçlarını bize vermeye çalışıyor. Ta ki 30. dakikaya kadar. Bölümün neredeyse yarısına geldiğimiz o anda artık ipucu falan vermiyor. Açık açık söylüyor. 2 ihtimal ya da 2 teori olabilir. Ya her şey tesadüf ve bu kişiler rastgele bir araya geliyorlar. What if there is no scrutiny? It's just putting us together in any old order and we all go along with it because they're always telling us how clever it is. Belki de aslında her şey rastgele. Rastgele sürelerle, rastgele insanlarla karşılaşıp tanışıyoruz ve onlarla hayatımıza devam ediyoruz. Putting us in one relationship after another for random durations in a random sequence. Her seferinde biraz daha uysal, biraz daha umutsuz oluyorsun. Ta ki nihayetinde iyice yıpranıp işte aradığım kişi bu. Dur herhalde diyene kadar. And by that point, you are so defeated and so exhausted that you just accept it. You settle. Sonra da hayatının geri kalanı boyunca kendini aksine ikna ederek yaşamak zorunda kalıyorsun. Resmen gerçek hayatı tarif ediyor gibi değil mi? Ama bekleyin, bir teori daha var. Let's assume the system isn't random, yeah? It's as sophisticated as they say it is. Okay. Ellerindeki cihazları kullanarak tüm tepkileri topluyor. Detaylı bir profil çıkarıyor. Aklından geçen her çılgınca fikir, tüm hayallerin ya da zayıf yönlerin, kafandaki her şey. Right, so if it's everything in your head, does it have thoughts? All right, so now you're going to say, what if that's us and we're stuck in the simulation? Well, how do we know? I think that settles it. Evet, çözüldü. Sonuçta izlediğimiz bu bölüm ikinci teorinin doğruluğunu ispatlamış oldu. Her şey bir simülasyonmuş. Oh be, rahatladık. Artık hayatlarımıza kaldığımız yerden geri dönüp devam edebiliriz tıpkı birinci teoride olduğu gibi. Şimdi bu bir mutlu son mu?
Ve biz hayatlarımıza devam ettikçe ellerimizdeki cihazlar sürekli veri topluyor. Aklımızdan geçen en çılgın düşünceleri, hayallerimizi ya da zayıf yönlerimizi, kafamızdaki her şeyi paylaştıkça bir profil çıkarıyor. Ve biz belki de şu anda 998. simülasyonumuzun içindeyiz. Kim bilir?